Daha 17'den heyecan verici bir fragman geldi. Fragmanda gözden kaçan detaylar var. Yeni bölümde neler olacak? Aras kardeşi Demir'e ulaşabilecek mi? Teoman ve Leyla yüzleşmesinde neler yaşanacak? Diziye yeni katılan Doğukan'ın asıl amacı ne? Deniz ve Teoman arasında neler olacak? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden Teoman ve Aras kardeşler artık kavuşsun diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Hadi videoma geçelim. Daha 17 4.59 rating alarak düşüşünü sürdürmeye devam etti. Öncelikle Teoman'a çok üzüldüğümüz bir bölüm izledik. Ratinglerin düşmesinin temel sebebinin Şebnem sahnelerinin fazla olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama başrollerden çok Şebnem'i izliyoruz. Haliyle kardeşlerin konusundan çıkınca sıkıcı bir hal almaya başladı. İlk olarak Aras'tan başlayalım. Aras kardeşi Demir'i bulmak için ipuçlarını birleştirmeye devam ediyor. Serhat'ın yazmış olduğu madalyon yazısını eline geçiren Aras yeni bölümde de arayışına devam edecek. Bu durumdan sıkılan Hakan Serhat'ı yine tehdit edecek ve Aras ile yüzleştirmeye karar verecek. Aras her şeyden habersiz bir umut Serhat'ın karşısına çıkacak ve gerçekleri öğrenmek isteyecek. Serhat ise Hakan'ın tehditiyle gerçekleri söylemeyecek. Yeni bölümde de Aras kardeşiyle ilgili bilgiyi Serhat'tan alamayacak. Küçüklüklerinin geçtiği eve gittiğinde ise çocukluğuyla yüzleşecek ve çok önemli bir şey hatırlayacak. Ailesi kaza yaptığı sırada babasının frenler tutmuyor sözü aklına gelecek ve yaptıkları kazanın bir cinayet olabileceğini anlayacak. İşte fark ettiği bu olay onu Demir'e yani Teoman'a yaklaştırmaya devam edecek. Öte yandan Teoman Hakan ve Şebnem'in konuşmasını duydu ve artık geçmişi araştırmaya karar verdi. İlk olarak psikiyatrisine gidip kendisi hakkında bildiklerini sordu ve not aldığı defteri eline geçirdi. Yangınla ilgili büyük gerçeği öğrendi. Geçmişiyle yüzleşmek ve bir şeyler hatırlamak için o eve gitti. Bu bölümde ben Teoman'a çok üzüldüm. Çocukluğunda hiç sevgi görmemiş, sürekli itilip kakılmış ve günah keçisi seçilmiş. Kötü anlamda bir çocuğun yaşayabileceği ne varsa hepsini yaşamış. Travmalarının tetiklenmesinin de asıl sebebi çocukluğundaki eksiklikler ve yaşanmışlıklar. Teoman travmalarını yönetmeye çalışsa da kontrol edemiyor. Leyla'nın Hakan tarafından çok sevilmesi ve onun dışlanması onu çıkmaza sürüklüyor. Geçmişte Leyla'ya zarar verdiğini düşünen Teoman Leyla'yı da alıp geçmişe gidiyoruz diye çocukluklarının geçtiği eve götürüyor. İşte dizinin kırılma noktası burası olacak. Leyla ve Teoman o eve girip geçmişi hatırlamaya başladığı zaman taşlar yerine oturacak. Yeni bölümde büyük yüzleşme yaşayan Teoman evlatlık olduğunu öğrenecek. Öğreneceği bu gerçek onu yavaş yavaş abisi Aras'a götürecek. Teoman gerçekten çok savunmasız ve kırılgan. Aslında bizler Teoman karakterinin Demir'e dönüşüm aşamalarını yavaş yavaş izlemeye başladık. Yaşadıkları onu zor duruma sokarken bu travmalarını bilen Deniz ona okkalı bir tokat atıyor. Çünkü Teoman'ı birinin kendine getirmesi gerekiyordu. İşte Deniz'in attığı bu tokat Teoman'ı kendine getirecek ve aklı selim düşünmeye yönlendirecek. Deniz ve Teoman arasındaki yakınlaşma artık yavaş yavaş başlayacak. Teoden fanları bunu dört gözle bekliyor. Aras ve Leyla fanları kızmasın ama gerçekten de diziyi taşıyan ikili Teoman ve Deniz. Onların sahneleri daha heyecan veriyor. Dizi ilk başladığında Aras ve Leyla sahneleri çok iyiydi ama senaristler son zamanlarda onları ayırarak bu büyüyü bozdular. Umarım en kısa sürede Aras ve Leyla'yı birlikte görürüz. Diziye yeni katılan Doğukan karakterine ben şahsen hiç ısınamadım. Leyla ile hiç yakıştıramadım. O kadar kötü rol yapıyor ki yapay zeka gibi duruyor. Sırf Aras ve Leyla aşkına çile çektirmek için bu karakteri diziye getirdiler ama bence yanlış karardı. Leyla ve Aras arasındaki ilişki daha güzel işlenebilirdi diye düşünüyorum. Doğukan bana göre iyi niyetli biri değil gibi geldi. Sanki böyle psikopat takıntılı biri gibi hissettim. Yeni bölümde Leyla ile bir tartışmalarının olacağını öğrendim. Yeni bölümde Doğukan Aras ve Leyla'nın bir arada olduğunu görecek ve bu duruma sinirlenecek. İşte bu yüzden Leyla ile tartışacak. Daha sonra özür dileyip Leyla'yı elde etmek için elinden geleni yapacak. İlerleyen bölümlerde ben Leyla'ya zarar vereceğini düşünüyorum. Aras'ın Leyla'yı bu durumdan kurtarmasıyla Leyla-Aras aşkı tekrardan başlayacaktır. Son olarak Nuray konusuna değinmek istiyorum. Nuray karakterini izlemek gerçekten seyir zevki veriyor. Bana sorsanız Şebnem'i mi izlemek istersiniz Nuray'ı mı diye kesinlikle Nuray derim. Oyunculuğu gerçekten çok iyi ve yaşadığı rolün duygusunu hissettiriyor. Son bölümde yalnız ve çaresiz bir Nuray izledik. Bebeğini de aldırmasıyla bunalıma giren Nuray aylar sonra Deniz'e içini döktü. Okul çağındayken ailesi tarafından görücü usulüyle İlhan ile zorla evlendirilmiş ve daha sonra Deniz'in doğmasıyla içine kapanmış.
Bu sohbette dikkatimi çeken tek şey midem bulanıyor okuldayım cümlesiydi. İşte bu cümle yeni bölüm için bize spoiler vermiş oluyor. Babasının nefretle baktığını anlatan Nuray demek ki öğrencilik zamanlarında hamileydi, bunu midesinin bulanmasından anladık. Babası da sırf bu yüzden apar topar görücü usulüyle İlhan'la evlendirmiş. Yani hamile olduğu zamanlardaki bebek Deniz oluyor. Haliyle Deniz'in babası İlhan değil. Yeni bölümde bununla ilgili gelişme mutlaka olacaktır. Deniz babasının İlhan olmadığını öğrenince yıkılacak ve teselliyi yine Teoman'da bulacak. İkisinin yaralarını birlikte sardığı bölümler izleyeceğiz. Dikkatimi çeken diğer şey ise İlhan'ın kredi çekme olayıydı. Bu olayın yalan olduğunu düşünüyorum. İlhan Hakan'ın kasa kasa para taşıdığını gördü ve oradan çaldı diye düşünüyorum. Yeni bölümde İlhan Hakan'a yakalanabilir. İşte Deniz ve ailesi için zor günler o zaman başlayabilir. Neler yaşanacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Daha 17 ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.